Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir pişi tarifiyle geldim. İçerisinde maya yok, hiçbir şey yok. Sadece un ve su, çok az da tuz. Balon gibi pişiler yaptık. Sonucu inanılmaz arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten yapımı o kadar kolay ki, o kadar az malzemeli ki hemen kahvaltıya yapabilirsiniz. Yapımı da çok basit, çok kısa sürede hazırlanıyor. İçi boş, böyle balon gibi pişiler hazırladım. Bu tarifi Selva ablamda görmüştüm. Görünce de çok hoşuma gitti. Mutlaka ben de denemeliyim dedim. İyi ki de yapmışım. Gerçekten sonucu harika. Pişirme tekniği var, birazcık böyle püf noktası. Ona da dikkat ederseniz hepinizin, herkesin, deneyen herkesin böyle balon gibi pişileri olacağına garanti veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı son derece basit. İçerisinde maya olmadığından dolayı da hemen yapıp yiyebileceğiniz türden bir tarif. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Ve geçiyorum tarifime. Ee, Bu tarifi arkadaşlar kaynar suyla yapacağız. Bir su bardağı, yani 200 milim kaynar suyumu yoğurma kabıma aldım. İçerisine bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı da tuz ekledim. Daha sonrasında 300 gram un ekledim. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı. Kontrollü ekleyin. Bende tam olarak 300 gram gitti. İlk etapta böyle silikon kaşıkla, spatula ile toparlıyorum. Çünkü kaynar su eklediğimiz için direktmen elimi vurmak istemedim. Çok sıcak olur diye. Daha sonrasında hamuru hemen toparlıyorum elimle. 2-3 dakika böyle eze eze yoğuruyoruz. Hemen zaten kıvam alacak hamurumuz. Hamur ilk etapta gözünüze az gelebilir arkadaşlar. Ama yapacağınız beze sayısına göre pişiniz olacak. Ben 8 adet yaptım. Ve bizim için yeterli oldu. Ama istediğiniz sayıda yapmak için tarifi çoğaltabilirsiniz de. Evet, hamurumuz oldu artık. Orta sertlikte, çok yumuşak bir hamur değil arkadaşlar. Ele yapışmayan bu kıvamda bir hamur elde ettim. Ve şimdi hiç beklemeden hamurumu bezelere ayıracağım. Dediğim gibi ben 8 bezeye ayırdım. Mandalinadan küçük bezeler yaptım. Yani cevizden bir tık büyük. Öyle diyebilirim sizlere. Bezelerimi hazırlıyorum. Hepsini açıp öyle kızartacağım. İnanın yapımı çok hızlı, çok pratik. Daha sonra çok az un kullanarak, bu aşamadan sonra fazla un kullanmayın. Yoksa yağınızı yakar kalan un parçaları. Çok hafif unladığım masamda böyle merdaneyle, oklava da kullanabilirsiniz. 15-16 santim çapında açacağım bezelerimi. Böyle aşırı ince olmayacak, kalın da olmayacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Bu şekilde açıp kenara bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kalınlığı da bu şekilde. Bir kez daha gösteriyorum. Gerçekten unu çok hafif kullanın. Hafif yapırsa bile fazla un kullanmayın. Yani tavsiye etmiyorum fazla un kullanmanızı. Hem yağınızı çok fazla yakar, hızlı yakar. Un kırıntıları çok kalırsa. Bu şekilde bütün bezelerimi hazırlıyorum.
Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi bende 8 adet çıktı dediğim gibi. Tavamı ocağa alıyorum ve içerisine bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Bundan sonrası pişi yapar gibi aslında. Ama başka bir püf noktası var. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un koydum tavama. Şimdi ilk etapta yavaş çekimle, ağır çekimle göstermek istedim sizlere. Çünkü bu aşamada asıl püf noktası. Isınmış olan yağın içerisine açmış olduğumuz hamuru yerleştiriyoruz ve bir kaşıkla yağın içerisindeyken böyle dairesel hareketler yapıyoruz hamurun üzerine. Ve şimdi böyle ağır çekimle göreceksiniz ki kabarmaya başlayacak. O kabarma anına kadar bu işlemi yapmalısınız arkadaşlar. Daha sonrasında zaten balon gibi kabaracak. Gördüğünüz gibi kenarlardan kabarmaya başladı. Bu aşamada kaşıkla üzerinden geçmeyi bırakıyorum ve böyle üzerine yağ atıyorum. Yağ attığımız için hemen böyle balon gibi kabaracak arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. O incecik hamur büyük böyle balon gibi olacak. Üzerine düzenli böyle yağ dökmeniz gerekiyor. Kızgın yağ. Bunu ağır çekimle gösterdim. İlerikilerini, sonrakileri hızlı çekimle göstereceğim ama iyi anlamanız için bu şekilde göstermek istedim. İnanın son derece kolay, az malzemeli bir tarif. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Gördüğünüz gibi iyice kabardı artık. Voici là. Bu şekilde daha sonrasında çevirip diğer tarafının da kızarmasını sağlıyoruz. Ve balon pişimiz hazır. Diğerlerini de aynı şekilde hızlı bir şekilde kızartacağım. İncecik, içi boş, balon gibi pişilerimiz hazır. İlk etapta ben kağıt havlu serdiğim bir peçetenin üzerine daha doğrusu aldım. Fazla yağını alması için. Gördüğünüz gibi hızlı çekimle daha kolay anlaşılıyor. Hemen kabarıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim yine tariflerden birisi. Yapması da çok keyifli. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir ve mutlaka denersiniz diye umuyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar için kanalımın Instagram sayfamın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp beni oradan da takip edebilirsiniz. Günlük hayatımdan hikayeler falan paylaşıyorum orada da. Evet, balon pişlerimiz artık hazır. Mükemmel oldular tek kelimeyle. Hamurun inceliği anlaşılıyor galiba. Şimdi yakın çekimle de göstereyim. İncecik. Bu balon halini arkadaşlar bir yaklaşık 10 dakika kadar muhafaza ediyor. Şimdi alttaki pişileri görüyorsunuz. Hafif böyle havaları sönmüş gibi. Bekledikçe yumuşayan bir pişi. İlk hemen sıcak yerseniz böyle çıtır çıtır ama daha sonrasında böyle yumuşamaya başlıyor. Aslında hem hafif çıtır hem yumuşacık. Mükemmel bir lezzet. Görüyorsunuz ne kadar ince. İçerisini peynir, reçel, ne isterseniz doldurup tüketebilirsiniz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Gerçekten mutlaka deneyin. Pişman olmazsınız. Son derece kolay, az malzemeli bir tarif. Ve sonucu garanti. Yani kesinlikle bu püf noktalara uyarsanız sizlerin de balon pişileri yapmakta hiç sıkıntı yaşamazsınız. Evet, umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.